Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bursa'nın meşhur cantık tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 2 su bardağı su, 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekledim. Sütü hamurumuzun daha yumuşak olması için ekliyorum. 4 su bardağı kadar un ekledim. Tuzu una karıştırıyorum. Yoğurma makineme aldım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Toplamda 6-6,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler de dikkatli bir şekilde unu ekleyerek bu kıvamda hamurunuzu hazırlayın. Hamuru şöyle bir toparlayıp üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Kıymalı harcı için 400 gram kıyma, 1 tane kuru soğan, 3 tane yeşil biber, 2 tane domates, tüm malzemeleri ince ince doğradım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekledim. 1'er çay kaşığı pul biber ve karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kekik ekledim. İyice yoğuruyorum. Çay bardağının dibinde çok az su ekledim. 3-4 yemek kaşığı kadar su kullandım. İyice yoğurdum. Üzerini kapatıp buzdolabında dinlendiriyorum. Bu arada hamurum çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle bir toparlayıp un serptiğim masanın üzerine aldım. Masanın üzerinde hamurumu biraz yoğurup toparlıyorum. Cevizden biraz büyük bezeler alıyorum. Unlayarak bezeleri alıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Toplamda 27 tane beze aldım. Hepsini hazırladım. Tepsi mayası için 20 dakika bekletiyorum. Bekleyen hamurlar daha kolay açılıyor. O yüzden tepsi mayası için 20 dakika beklettim. Kenarları kalın kalacak şekilde orta kısmını açıyorum. Bir tane yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı yoğurt ekleyip karıştırdım. Açtığım hamurların kenarlarına sürüyorum. Hazırladığım kıymalı harcı bütün hamurlarıma eşit miktarda paylaştırıyorum. Bastıra bastıra yerleştiriyorum. Bastırmaktan korkmayın. Çok fazla da bastırmayın ama böyle bastıra bastıra yerleştirin. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırına verdim. Üzerleri kızardı. Fırınımdan çıkartıyorum. Cantık tarifimiz hazır. Nefis bir lezzet oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.